Bazı tarihi toplulukların ön Türk olduğu düşünülür. Peki bu toplulukları hiç merak ettiniz mi? Gelin bu toplulukların bazılarını beraber incelemeye devam edelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Huriler veya Huri Devleti, M.Ö. 3. bin yıldan itibaren Sümer, Akkad, Hitit, Ugarit ve Mısır kaynaklarında hakkında bilgiler bulunan, Mezopotamya ve Yukarı Dicle bölgelerinde hüküm süren, konuştukları dil itibariyle Hurrice, Asya kökenli olduğu kabul edilen ve M.Ö. 7. yüzyıla kadar varlığını sürdüren devlet. Erken Tunç çağına ait Doğu Anadolu bölgesindeki kültür yerleşimlerinden olan, Karas kültüründe ve Suriye'de bulunan çanak çömlek türlerinin Hurilere ait olduğu kabul edilmektedir. Hurilerle ilgili Akkad dönemi bölgelerinden M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Mezopotamya'da yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bir müddet Akkad hakimiyetine giren ve Akkadça yazı dilini kullanan Huriler, Akkadların yıkılmasından sonra bağımsızlığına kavuşmuşlar, bir takım beylikler kurmaya çalışmışlardır. Ancak Sümerlerin 3. Ur Hanedanı zamanında Şulgi'nin bölgeye hakim olması sonucu Huriler bağımsızlığını yeniden yitirmişlerdir. Mari'de bulunan mektuplarda Huri kökenli bir topluluk olan Turukkilerin yiyecek maddeleri yağmaladıkları yazılmıştır. Kayseri yakınlarında bulunan Kültepe'de bulunan çivi yazılı belgelerde çok sayıda Hurice belgeye rastlanmıştır. Bu belgelerde Hurice sözcükler bulunması, bu dönemde Hurilerin Orta Anadolu'ya kadar etkisini sürdürdüğünü göstermektedir. Babil kaynaklarında Hitit kralı 1. Murşili'nin Babil seferinin dönüşünde Huriler ile savaştığı yazmaktadır. Artan nüfusun bir sonucu olarak M.Ö. 2500'lerde bölgedeki otlakların yetersiz kalması nedeniyle güney yönünde yayılma göstermişlerdir. Bu göçler iki ana hat üzerinden Urmiye Gölü çevresinden Mezopotamya ve Elazığ, Malatya üzerinden Kuzey Suriye ve Filistin'e olmuştur. Mitannilerin M.Ö. 16. yüzyılda Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'ye olan göçleri vardır. Bu göçler Hurilerin yaşadıkları yerlere olduğundan Huriler batıya doğru kaymışlardır. Bu kaymalar sonucu Hititler ile mücadeleler başlamıştır. Bazı Huri kabileleri ise Mitanni egemenliğini kabul ederek onların yeni bir devlet kurmalarına yardım etmiştir. Mitannilerin ikinci göçüyle birlikte yine batıya kayma olmuş ve Huriler Hitit denetimindeki Çukurova bölgesini ele geçirerek burada Kizzuvatna devletini kurmuşlardır. 1. Murşili'nin ölümünden sonra Hititler uzun süren bir taht kavgasına başlamışlardır. Bu durumdan yararlanan Huriler Hattuşaş'a kadar ilerlemiştir. Burada kraliçe ve çocuklarını esir almışlardır. Hitit kralı 1. Zidanta zamanında Hititler bu devleti tanımış ve Kral Pilya ile barış anlaşması yapmıştır. Mitanniler, Kizzuvatna dışında yaşayan Hurilerin önemli bir kısmını hakimiyeti altına alarak toprakları bugünkü Kerkük bölgesinden Akdeniz'e kadar uzanan bir devlet kurmuşlardı. Türkiye-Suriye sınırına yakın bir yerde Resulayn civarında olduğu kabul edilen Vaşuganni şehrini başkent yapmışlardı. Huri Mitanni devletinin nüfusunun çoğunluğunu Huriler oluşturmaktaydı. Devlet soyluları Hurice isimler kullanmaktaydı. Mitanni kralı Tuşratta'nın Mısır firavununa gönderilen ve Amarna'da bulunan mektupların çivi yazısı kullanılarak Hurice yazılması, Tuşratta'nın Akkadça yazılmış diğer mektuplarda karşılığı bilinmeyen kelimeler için Hurice kullanılması ve Tuşratta'nın bazen kendinden Huri kralı olarak bahsetmesi, Mitanni devletinin resmi dilinin Hurrice olduğunu göstermektedir. Ayrıca Mısırlılarla yapılan yazışmalarda Huri Mitanni devletinin Hititlere karşı başarılar kazandığı öğrenilmektedir. Mitanni krallığı M.Ö. 1600'lü yılların başlarında kurulmuştur. Dicle Nehri'nin yukarısındaki Ilısu Barajı'nda yapılan son 2017 kazılarda Müslüman Tepe'de bulunan bir tapınakta M.Ö. 1760 ila M.Ö. 1610 yılları arasından kalma Mitannilere ait ritüel eserler ve Mitanni silindir mührü bulunmuştur. Mitannilerin en büyük rakibi Tutmositler dönemindeki Mısır'dı. Ancak Hititlerin yükselişiyle birlikte Mitanniler ve Mısır ittifak geliştirmiş, Hitit tehlikesine karşı önlem almıştır. M.Ö. 15. ve M.Ö. 14. yüzyılın ilk yarısında gücünün zirvesinde, Kuzeybatı Suriye'den Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölge Mitannilerin kontrolü altındaydı. Mitannilerin başkenti, arkeologlar tarafından Habur Nehri'nin kıyısında olduğu belirlenen Vaşukanni'ydi. Hititlerin tahtına 1. Şubbiluliuma'nın geçmesiyle Hititler bölgede yeniden güçlenmeye başlamışlardır. Şubbiluliuma ilk önce Kizzuvatna devletini bir anlaşmayla Hititlere bağlamış, daha sonra Vaşuganni üzerine bir sefer yaparak Huri Mitanni devletine son vermiştir. Fakat Şubbiluliuma'nın ölümünden sonra bölgede Hitit egemenliği azalmış ve Huri Mitanni devleti kendini toparlamıştır. Devletin varlığı Asur kralı 1. Tukulti Ninurta dönemine M.Ö. 1244 M.Ö. 1208 kadar sürmüştür. Mitanni krallığı Mısırlılar tarafından Maryan
Asanlu, Nahrin veya Mitanni Hititler tarafından Hururi olarak adlandırılmıştır. Akat Amarna mektuplarında kendisini Mitanni kralı olarak nitelendiren Tuşratta krallığından Hanigelbat olarak bahseder. Kizuvatna krallığı M.Ö. 2. bin yılda Çukurova bölgesinde hüküm sürmüş dinsel bir krallık. Huriler tarafından kuruldu ve Mitanniler, Gordegene, Kardukya ismiyle anılan bu halkın aynı kökenden olduğu söylenebilir. M.Ö. 1400'lü yıllarda Hitit krallığı egemenliğine girmiş, iç işlerinde bağımsız dini bu krallıktan kızlar Hitit krallarınca eşi olarak alınmıştır. Hitit krallarının bu tercihinin sebebi bu dini gücü arkasına almaktır. M.Ö. 2. bin yılında nüfus ağırlıklı olarak Luvi ve Hurilerden oluşmaktaydı. Antik Hint kaynaklarında öğrenildiği kadarıyla Kilikya bölgesinde bilinen ilk siyasi varlık başkenti Kummanya etrafında oluşan ülke Kizuvatna, Adanya'ydı. Hitit eski krallık döneminde görünüşe göre ikinci bir vasal devlet iken M.Ö. 1500 yılında Hititlerin düşüşe geçtiği dönemde bağımsızlığını kazandı. İlk kralları Pariya Uvatri'nin oğlu İşputahşu M.Ö. 1530 M.Ö. 1500 döneminde tam bağımsızlığına kavuştu. Bu dönemde komşuları olan Mitanni Huri ve Hitit krallarıyla yayılmacılık ile başa çıkmak için bir anlaşma imzaladı. Telepinus M.Ö. 1525 M.Ö. 1500 halife olan Pattatisu devletin bağımsızlığını sürdürmeye devam etti. Ancak daha sonra Mitanni Huri koalisyonu ile başa çıkamadıklarından Kral Pilya döneminde Mitanni bölgesine ilhak edilmeyi kabullenerek Mitanni krallığının himayesi altında yaşamaya başladılar. M.Ö. 1460'da kralları olan Pilya, İdrima ve Alala antik kentleriyle ittifak oluşturarak Mitanni kralı Bharat Tarna himayesine girdiler. Başkenti Kummanni, Comana ya da Komana olarak geçmektedir. Kizuvatna önceleri kendi başına bir krallıkken M.Ö. 1400 yıllarında tamamen Hitit İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Turukkiler veya Turuklar, Tunç Çağı döneminde Antik İran'ın kuzeybatı bölgelerinde yaşamış bir yakın doğu halkıydı. Özellikle Urmiye Gölü Havzası'nda ve Zagros Dağları'nın kuzeybatı vadilerinde yaşadılar. Turukkilerin nüfusunu farklı topluluklardan insanların oluşturduğu düşünülüyor. Ağırlıklı olarak Hurice konuştuğu düşünülen topluluğun belirgin olarak Doğu Semitik dillerini konuştuğu da düşünülmektedir. Konuştukları dillere rağmen Turukkilerin çoğunlukla bugün yaşayan Türk halklarından olduğu düşünülmektedir. Manna Devleti, Manna Krallığı ya da Mannalar, İncil'de Minni, Huri bağlantılı olduğu düşünülen kadim bir millettir. M.Ö. 10. ve M.Ö. 7. yüzyıl civarında günümüz İran, Güney Azerbaycan topraklarında yaşamışlardır. O zaman Asurlular ve Urartu devletlerinin ve de ikisi arasında kalan tampon bölgedeki Muassır ve Zikirta gibi küçük devletlerin komşularıydılar. Orijinal yurtları Urmiye Gölü'nün doğusunda ve güneyinde yer alıyordu. En geniş sınırları Kura Nehri'ne kadar ulaşmıştı. 1956 yılında başlayan kazı çalışmaları Hasanlu şehrini gün yüzüne çıkarmıştır. Devlette yeni reformlar yapan Asurlara ittifaklık kuran Manna hükümdarı İranzu M.Ö. 741 M.Ö. 719 olmuştur. M.Ö. 719 yılında İranzu'nun reformlarına karşın daha İranzu ölmeden isyan çıkmıştır. Bu isyanları tek başına bastıramayacağını anlayan İranzu, 2. Sargon'dan yardım istemiş ve isyanı bastırmıştır. İranzu öldükten sonra onun en büyük oğlu Aza M.Ö. 718 M.Ö. 716 tahta çıkmıştır. Kendisi Asurlularla ittifaklığa sadık kalmıştır. Bu yüzden M.Ö. 716'da Urartu yanlıları tarafından Sahent Dağı Savaşı'nda suikast sonucu öldürülmüştür. Urartular başkenti Tuşba, Van olan tarihi krallık Urartu devleti en güçlü döneminde M.Ö. 8. yüzyıl M.Ö. 7. yüzyıl günümüzdeki Doğu Anadolu bölgesi, Kuzeybatı İran küçük bir bölümü ile Kuzeyde Aras Vadisi'ne egemendi. Devletin başkenti Doğu Anadolu'da Van Gölü'nün doğu kıyısında yer almaktaydı. Daha geç dönemlerdeki adı Tosp, Urartuca'daki Tuşba adından türemiştir. Van Gölü'nden 1625 metre yüksekte olup Urmiye Gölü'nden 336 metre daha yukarıda yer almaktadır. Tevrat'ta Ararat olarak bahsedilmektedir. Daha sonraları Asur yazıtlarında Uruatri biçiminde rastlanır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre M.Ö. 13. M.Ö. 9. yüzyıllar arasında Uruatri ve Nairi gibi toplumlar Doğu Anadolu'da beylik ve aşiretler halinde yaşamaktaydılar. M.Ö. 13. yüzyılda Urartuların tek bir devletten oluşmadığı ve daha ziyade değişik kabilelerden oluşan bir konfederasyon şeklinde yönetildikleri varsayımı kralların sözlerinden anlaşılmaktadır. Demir çağına girilmesiyle birlikte demir silahların askeri alanda kullanılmaya başlanılmasıyla birlikte askeri başarılar hızlandı. Böylece yüzyıllardır süregelen birleşme süreci neticesinde M.Ö. 858 M.Ö. 856 yıllarında Asurluların kralı 3. Şalmaneser komutasında Urartu içlerine yaptığı akınlar neticesinde Urartu aşiretleri arasındaki birleşme süreci hızlandı ve yaklaşık M.Ö. 844 yılında Van Gölü kıyısında Tuşbete 1. Sarduri'nin
idaresi altında birleşme gerçekleştirilerek Urartu Krallığı ortaya çıkmış oldu. İlk Urartu yazıtı ve Van Kalesi'ndeki ilk anıtsal mimari bu krala aittir. M.Ö. 7. yüzyıldaki en güçlü krallardan biri olan 2. Rusa'dan sonra ise gittikçe zayıflamıştır. M.Ö. 7. yüzyıldaki İskit ve Met akınları Urartu'ya büyük zarar vermiştir. Ayrıca Babil kaynaklarında da İskit akınlarının Urartuları zayıflattığı desteklenir. M.Ö. 612'den itibaren herhangi bir etki gösteremeyen Urartular, M.Ö. 590 yılında İran'dan gelen Metler tarafından yıkıldı. Bölgenin adı 6. yüzyılın sonlarıyla birlikte Ahameniş kaynaklarında Urartu yerine Armina olarak geçer. Urartu krallarının sıra düzeni ve tarihlendirilmesi, daha iyi belgelendirilmiş Asur kralları listesiyle kurulabilen paralellikler yardımıyla sağlıklı hale getirilebilmektedir. Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yer alan Etruria bölgesinde yaşamış ve M.Ö. 6. yüzyıla dek varlığını sürdürmüş bir halk olup antik Romalılar tarafından Etrusci veya Tuzci adlarıyla tanımlanmışken Yunanlar Tayren, Tairsen diye tanımlamıştır. Kendilerine Rasena diyen Etrüsk halkının bir kısmı ve kültürü zamanla Roma İmparatorluğu içinde erimiştir. Etrüskler İtalya'da dönemlerindeki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydiler. Roma uygarlığının Etrüsk mitolojisindeki ilahlardan, hukukundan yol yapım tekniklerine kadar kökünü hemen hemen tümüyle Etrüsk uygarlığından almış olduğu günümüzde saptanmış durumdadır. Etrüsklerin dini, Cicero'nun değindiği gibi vahyedilmiş bir dinde ve 12'li sistemi baz alan bir inisiyatik örgütlenmeleri vardı. Yunan tarihçi Herodot'a göre Etrüskler Anadolu'dan Lidya, İtalya'ya göç etmişlerdir. Bunun yanı sıra pek çok tarihçi de Etrüskler ile özellikle Truva, başta olmak üzere Anadolu uygarlıklarının adetleri arasında bağ kurmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Etrüsklerin kökeninin Küçük Asya yani Anadolu uygarlıklarına dayandığını savunurlar. Etrüsklerin kökeni hakkında Herodot'un verdiği bilgiler modern tarihçi ve arkeologlar tarafından denizden yapılacak böylesi bir göçün mümkün olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Buna rağmen 2004 yılında Turin Üniversitesi'nden Alberto Piazza tarafından yapılan genetik çalışmaya göre M.Ö. 7. M.Ö. 3. yüzyıllar arasında yaşamış Etrüsklere ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri Etrüsklerin bugünkü Türkiye'den İtalya'ya göç ettiklerini doğrulamaktadır. Eski Yunan efsanelerinde de sıkça anlatıldığı gibi bu durum antik çağda Anadolu'dan İtalyan Yarımadası'na yapılan göçlerle açıklanmıştır. Sonuç olarak Etrüsklerin İtalya'ya göçüyle ilgili varsayımlar şu görüşlerde toplanmaktadır. 1. Kimi batılı bilim adamlarına göre göçün kaynağı Ege Anadolu'dur. 2. Göç Anadolu üzerinden olmuşsa da kaynak Orta Anadolu değildir. Etrüsklerin ataları Ege, Anadolu veya Kafkasya civarında yaşıyordu. 3. Kimi Macar araştırmacılara göre göçün kaynağı Orta Asya'dır. 4. Etrüsk göçünün dünya tarihçilerine göre Batı Anadolu bölgesinden yapıldığı kabul görmekte ve göçün nedeni ise Yunanların Truvalılara ve Lidyalılara yaptığı saldırılar olduğu kabul edilmektedir. 5. Tarih araştırmacısı Kazım Mirşan ise Etrüsklerin kuzeyde bulunan ülkelerden İtalya'ya göç ettiklerini ve dillerinin Türkçenin eski bir lehçesi olduğunu iddia etmektedir. Kazım Mirşan, Etrüsklerden kalan en önemli anıt olan Sippius kitabesini tüm olarak deşifre ettiğini ve bu dilin bir Proto-Türk lehçesi olduğunu açıklamıştır. Abone olmayı, bildirimler açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.